Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kişisel yaşam koçu Serpil Göl. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Peki Serpil Hanım, günümüzde artık evlilikler öncesi bir ilişkiden ve birliktelikten sonra evliliğe karar veriliyor. Peki ilişkiden evliliğe geçerken neleri göz ardı ediyoruz? İlişkinin başladığı an itibariyle evliliğe karar verileceği ana kadar oluşan sorunları tamamen göz ardı ediyoruz aslında. Ortak yaşam alanına geçtiğimizde işler farklılaşıyor. Dört duvarın dışında veya aynı evin içinde yaşıyor olmak bile kişilerin gerçek yüzünü ortaya koymalarına engel. Kısıtlı zamanlarda birbirinizi zaten iyi taraflarınızı göstererek tanıdığınız için aynı evde yaşamaya başladığınızda evet artık evliyiz ve bütün mülkiyet varlığı bana geçti düşüncesi var aslında bizde. Bu mülkiyet varlığına geçmeden önce ilişki bazındayken ben 5 yıl sonra bu kişiyle kendimi nerede düşünüyorum? 10 yıl sonra nerede düşünüyorum? Bu soruları kendimize sormak lazım. Hayatımızın içinde o kişiye de yer varsa, hayallerimizin içinde o kişiye de yer varsa, diş macununu ortasından sıktığı için kızdığımız insanla yaşamaya devam etmek istiyorsak, kirli çoraplarını sehpanın üstüne attığı için evlenince düzelir düşüncesinden vazgeçmiyorsak işte o sorunlar katlanarak kar topu gibi evlilik süresince büyümeye devam ediyor maalesef. Peki uzun süren evliliklerde aniden ortaya çıkan problemler nelerdir? Uzun süren evlilikler sorunsuz gibi gözükse de ilk başlangıç itibariyle öncelikle evlerini kurarken girmiş oldukları borç yükünün altında çalışarak onları ödemeye çalışarak zamanı nasıl geçtiğini fark etmiyorlar. Ve aralarında çıkan sorunları da çocuk olursa düzelir. Çocuk olduğunda çocuğu büyütmek için bu sefer savaş veriyorlar. Hem maddi hem manevi olarak. Çocuklar büyüyor, yerlerine, yuvalarına yerleşiyorlar ve bu sefer kadınla erkek diyor ki Allah Allah benim bir eşim vardı artık benimle ilgilenmiyor neden? Gelen danışanlarda ortak soru şu, daha önce nasıldı eşiniz, sizinle ilgileniyor muydu? Yo aslında hep böyleydi. Peki bunca yıl siz neredeydiniz, bunu görmediniz diye sorduğum zaman çocukları büyütmekle uğraşırken, evle uğraşırken eşimin benimle ilgilenmediğini fark etmedim, şimdi fark ediyorum diyor. Oysa yıllar içinde o fark edilmeyen eş zaten kendinden ve evinden uzaklaşmış oluyor. Bunları toparlamak çok kolay değil. Peki kendi geleceğimiz için hayal kurabiliyor muyuz? İnsanlarımıza baktığımız zaman kendinize ait hayaller kurun dediğimde verilen cevaplar çok enteresan. Herkes var o hayallerin içinde. Ama sadece kendileri yok. Kendisi ne ister, neler yapmak istiyor, hobileri nelerdir, hayatını nasıl geçirmeyi arzu ediyor, deniz kenarında yürümekten mi hoşlanıyor, ormanda gezmekten mi hoşlanıyor? Emin olun insanlarımız kendilerine ait dualarını bile esirgeyebiliyorlar. Değil ki hayal kurmak. Hayallerin içinde hiçbir zaman kendileri olmuyor. Peki emekli ne yapmalı, ne yapmamalıdır? Emekli kavramı bizim ülkemizde inzivaya çekilmek olarak nitelendiriliyor. Oysa çalışıyorken emekli olunca ne yapacağımıza dair kendimize yatırım yapmamız lazım. Bizde emekli olan erkeklerin büyük bir çoğunluğunu kahvelerde veya sahil kenarlarında arkadaşlarıyla sohbet ederken görürsünüz. Kadınlar da günlerde kendi arkadaşlarıyla sohbet ederler. Bir üretkenlik yoktur. Emeklilik sanki kişinin üretkenliğine engel bir şeymiş gibi görülür. Oysa zihin ve beden ne kadar hareket ederse kendinizi o kadar genç, o kadar dinç hissediyorsunuz. Hayalleriniz olmadığı için emeklilikte ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz. Biz kişi olarak hiçbir şey yapamıyorsak kendimizi yazabiliriz, kitap okuyabiliriz, balkonumuzda çiçek yetiştirebiliriz. Ama bunlardan keyif almayı bilerek. Peki çok duyuyorum aile dizimi. Aile dizimi nedir, ne işe yarar? Bunlardan biraz bahsedelim. Tabii ki. Aile dizimi bizim atalarımızdan getirmiş olduklarımızı
nasıl ki genlerimizle biyolojik ve fiziksel özelliklerimizi alıyorsak, ruhumuzdan da aktarılanlar nelerdir görmemizi sağlıyor aslında. Bireysel olarak yapmayı tercih edenlerdenim. Çünkü orada tüm atalarınızı, tüm ailenizi, bilinçaltınızda, çevrenizde, yakın çevrenizde bulundurduğunuz tüm insanları nereye konumlandırdığınızı bütün olarak görebiliyorsunuz. Ve duygu bazında baktığımızda hangi duyguyu hangi atanızdan aldığınızı da görebiliyorsunuz. Geneline indirgersek aslında aile dizilimi bizim hayata nasıl baktığımızı bize gösteren bir olgu. Biz orada kendimizi fark ettiğimizde kendimiz için neler yapacağımızı da fark ediyoruz. Serpil Hanım, bir numeroloji diye bir şey duyuyoruz. Bunu biraz açıklama şansınız var mı? Tabii ki. Numeroloji bizim hem geçmişimizden getirdiklerimizi hem de bugünden öleceğimiz güne kadar neler yaşayacağımızı bizi aslında net bir şekilde pozitifinde negatifinde açıklayan bir ilim dalı. Henüz bilim olarak kabul edilmiyor. Ancak dünya kurulduğundan beri var olmuş. Antik Mısır'da başlayıp Antik Yunan'da devam eden, Pisagor tarafından da Avrupa'ya yayılan bir sistem. Benim nacizane kendi fikrime göre ilkokul öncesi çocuklara anne babalar mutlaka baktırmalı. Çünkü biz çocuklarımızın yeteneklerini bilmeden, onları neye yönlendireceğimizi, nerede mutlu olacağını bilmeden kendi isteklerimiz, kendi yapamadıklarımıza göre yönlendiriyoruz. Ve üniversite tercihinde bize çok faydalı olacaktır. Şirket kurulumlarında bize çok faydalı olacaktır. Eş seçiminde bize çok faydalı olacaktır. Elbette ki bu %100 geçerli midir? Bugüne kadar baktıklarım arasında henüz tutmayan bir numeroloji bakımı görmedim açıkçası. Kişinin size ne vereceğini, sizin ondan ne alacağınızı, nasıl davranırsanız hayatınızın daha iyi olacağını gösteren bir farkındalık yoludur aslında. Yön verme de diyebiliriz yani. Evet. Çok çok teşekkürler değerli Ben bilgileriniz teşekkür için. ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz kişisel yaşam koçu Serpil Göl ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.